Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece lahanadan yaptığım kütür kütür, kış boyunca hiçbir erime olmadan tüketebileceğiniz lahana turşusu tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 1 adet orta boy lahana kullandım. Lahananın dış kısmında olan kötü görünümlü yaprakları güzelce temizledim. Lahanayı ilk olarak küçük küçük parçalar halinde doğrayacağım. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Kök kısmını çıkarttıktan sonra lahanaları biraz daha küçük parçalara bölüyorum. Lahanayı kestikten sonra katlarını ayırıyorum. Daha sonra büyükçe bir leğenin içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Sizler de buna uyarsanız gerçekten çok lezzetli turşu elde etmiş olursunuz. Lahanayı kavanozun içerisine koymadan önce birkaç tane işlemden geçireceğiz. Yıkadığım lahanaların üzerine 3 yemek kaşığı kaya tuzunu koyuyorum. Daha sonra 2 çay bardağı üzüm sirkesini ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Bu iki malzemeyi koyduktan sonra güzelce lahanaları bunlarla birlikte ovuşturuyorum. Böylelikle tuzun ve sirkenin lahananın hepsine geçtiğinden emin oluyoruz. 10 dakika boyunca lahanayı güzelce ovuşturuyorum. Daha sonra 5-6 saat boyunca leğenin içerisinde lahanaları bekleteceğim. Böylelikle tamamen gazından arındırmış olacağız. 6 saatin sonunda artık kavanozlama işlemine geçiyoruz. Ben bu turşuyu 4 litrelik kavanozun içerisine koydum. Ölçüler de 4 litrelik kavanoz için. Kavanozun tabanına 8-10 adet nohutu koyuyorum. Bu tarifimde 2 baş sarımsak kullandım. Sarımsağı 3 seferde koyacağım. Biraz sarımsağı alıyorum, ilk olarak taban kısmına yerleştiriyorum. Daha sonra lahanalarımızdan üzerine koyuyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel tariflerim var, onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Lahananın bir kısmını koyduktan sonra elimle hafifçe bastırıyorum. Daha sonra sarımsakların bir kısmını daha koyuyorum. Kalan lahanaları da kavanozun ince kısmına gelinceye kadar dolduracağım. Bu aşamada arada bir de elimle bastırıyorum. Sizler de lahanayı bastırırken çok fazla ezmemeye özen gösterin. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum.
Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Lahananın hepsini kavanozun ince kısmına kadar doldurdum. Kalan sarımsakların hepsini de içerisine koydum. Leğenimizin içerisinde kalmış olan sirkeli suyu da kesinlikle dökmüyoruz. Bunu da şöyle bir çalkalıyorum ve kavanozun içerisine boşaltıyorum. Tarifimde 5 yemek kaşığı salamura tuzu kullandım. 3 yemek kaşığı tuzu lahananın üzerine koyarak ovuşturdum. Kalan 2 yemek kaşığını da kavanozun üzerine koyuyorum. 3 tatlı kaşığı toz şeker, 4 çay kaşığı limon tuzunu ekliyorum. İsterseniz bu aşamada limon tuzu kullanmak yerine 4-5 dilim limon da koyabilirsiniz. Tarifimde 4 çay bardağı üzüm sirkesi kullandım. 2 çay bardağı sirkeyi lahananın üzerine koymuştum. 2 çay bardağı sirkeyi de kavanozun içerisine boşaltıyorum. Turşu suyu olarak normal ısıdaki arıtıcı suyu kullanıyorum. Turşularınızda kesinlikle çeşme suyu kullanmayın. Aksi halde turşularınızda erime olur. Suyu kavanozun ince kısmına gelinceye kadar dolduruyorum. Su koyma işlemi bittikten sonra ilk olarak şeffaf kapağını kapatıyorum. Daha sonra kavanozun diğer kapağını kapatarak güzelce çalkalıyorum. Bu sayede bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyoruz. İlk olarak güzelce çalkalıyorum, bir kenara bırakıyorum. Ertesi gün tekrar çalkalama işlemi yapıyorum. Bu işlemi bitirdikten sonra turşumu serin bir yerde saklıyorum. Bu turşuyu 20 gün sonra afiyetle açıp tüketebilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.